Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Yeni bir videoyla da sizlerle birlikteyiz. Hikayeler, efsaneler ve söylentiler. Dünyada hemen her kültürde perilerle ilgili binlerce hikaye anlatılır. Ancak bu anlatılanların bir kaynağı vardır. Adına ister peri denilsin, ister başka bir isim, onların fiziksel bedenlerle maddesel olarak dünyamızda var oldukları gerçeğini değiştiremeyiz. 8 Temmuz 2016 tarihinde YouTube'a yüklenen bir videoda araştırmacı Brian Foster, Meksiko City'de bulunan ofisinde insansı özelliklere sahip küçük, kanatlı ve gizemli bir yaratığın vücudu olduğunu söyler. Bu haber Ingustur News tarafından yayınlanır. Daha sonra konuya gizem programları yapan paranormal uzmanı Jamie Mawson dahil olur. Konuyu incelemeye başlar. İddia edilen kanatlı yaratık için bir uzaylı melezi ya da gizli deneyler sonucunda ortaya gelen bir varlık olabileceği hakkında bazı teoriler ortaya atılır. Yaratık fiziksel bir bedene sahiptir. Bu fiziksel bedenin analizi ise X-ray ve DNA analiziyle pek tabii ki mümkün olabilir. Biyologlar bu kavanozdaki kanatlı garip yaratığın ne olduğunu çözemedi. Ama işin en şaşırtıcı kısmı bazı X-ray testleri sonucunda ortaya çıktı. Bilim adamları tarafından gizemli yaratık X-ray'e sokulduğunda onun gerçek bir biyolojik iskelet yapısına sahip olduğu açıkça anlaşıldı. Komplo teorisyenleri başlarda bunun bir aldatmaca olduğunu iddia etmişlerdi. Doğa kökenli olduğu söylenen canlının varlığının nihai kanıtı hakkında daha fazla delil ortaya çıkartmak için DNA testi talep ettiler. Moleküler biyolog Ricardo Rangel daha önce de benzer bir uzaylı varlık olduğu söylenen yaratığa DNA analizi yapmış ve sonucu açıklamıştı. Bu varlığın DNA'sı insan DNA'sına %98.5 benzerlik gösteriyordu. Fakat bu yaratığın bacakları, ayakları, kanatları net şekilde görülüyordu. Yaratığın X-ray ile filmini aldıklarında kemik yapısını net bir biçimde gördüler. Şaka, sahte ya da kalıp olmadığı, açık şekilde organik bir canlı olduğu ortaya çıkartıldı. Yaratığın dokusundan örnek aldılar ve DNA analizine yolladılar. Son derece karmaşık bir DNA yapısına sahip olduğunu gördüler. Memeli hayvanlar ve diğer canlılar ile herhangi bir uyumu bulunmadığı, dünya üzerinde daha önce böyle bir yaratığa rastlanmadığı anlaşıldı. Birçok biyolog ve genetik mühendisi sonuçları inceledi. Ancak kimse bu varlığın ne olduğuna dair net bir açıklama yapamadı.
Perilerle ilgili en önemli çalışmayı 1950 yılında kriptobiyolog ve arkeolog Thomas Merlin yapmıştır. Buna göre periler kendi içlerinde 52 farklı türe ayrılmaktadır. Bazıları etçil, bazıları ise otçul olup ormanların derinliklerinde inşa ettikleri şehirlerde koloniler halinde yaşayan akıl ve bilinç sahibi, konuşabilen zeki yaşam formlarıdırlar. Ayrıca Thomas Merlin'in çalışmalarında nasıl yakalanabilecekleri, ne tarz tuzak ve yemler kullanılması gerektiği, hangi türe nerelerde rastlandığı ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Madeni paralar ve parlak taşlar perilerin dünyasında özellikle kıymetlidir. İşçi perilerin bulundukları bölgelere yakın yerleşimlerdeki evlere girerek bu tür eşyaları çaldığı birçok defa kayıtlara geçmiştir. Keza bunların koloninin kral ve kraliçesine hediye etmektedirler. Peri şehirlerinde kral ve kraliçeye ayrılan bölümlerde oldukça fazla miktarda değerli taş ve madene rastlanmaktadır. Bu durum yüzyıllardır masallarda anlatılan peri hazinelerine ilham kaynağı da olmuştur. Thomas Merlin hayattayken bu varlıklarla birlikte yaşamış, hatta aynı evi paylaşmış. Dünyanın dört bir yanında bu varlıkların izini sürerek yakalamış ve bu konuda dünyanın en önde gelen koleksiyonunu oluşturarak insanlığın hizmetine sunmuştur. Bu müze günümüzde halen İngiltere'de aktif olarak ziyaretçi kabul etmektedir. Müzede bulunan 5000'in üzerinde peri iskeleti, perilerin yaptıkları eşyalar, peri şehirleri, ziyaretçileri ve bilim adamlarını şaşkına çevirmektedir. Konuyla ilgili görüşlerinizi videoların altında yorum olarak belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.